Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte bir Almanya'ya uzanıyoruz. Almanya'nın yeni başbakanından Türkiye'nin almayı planladığı Eurofighter'lara ilişkin önemli açıklamalar geldi. Karşımıza bir gelsin açıklamalar, daha sonrasında konu üzerinde konuşacağız. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile birlikte Brüksel'de gerçekleştirdiği NATO ziyaretinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Merz, Türkiye NATO bölgesinde stratejik önemi son derece yüksek olan bir alanı koruyor. Bu nedenle Türkiye bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Bu ortaklığı NATO içinde sürdürmek ve daha da geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Merz, Eurofighter jetlerinin teslimatı konusunda Alman hükümetinin karar vereceğini belirterek, ancak biz NATO'nun önemli bir üyesi olarak Türkiye'nin bizimle sıkı sıkıya bağlı kalmasını sağlamaya devam etme konusunda güçlü bir iradeyle birleşiyoruz diye açıklamalarını sonlandırmıştı. Hatırlanacağı üzere Almanya'daki bir önceki hükümet geçtiğimiz haftalarda bu mevzuyu ötelemişti. Aslında o dönemlerde bile hani bazı iç siyasi mevzulardan dolayı Türkiye Eurofighter verilmiyor falan filan denilmişti ama zaten az buçuk Almanya'daki yeni Merz hükümetinin Eurofighter'ların Türkiye'ye satışını kabul edeceği bilinmekteydi. Önümüzdeki günlerde de zaten Merz kendisi de belirtmiş, Türkiye stratejik bir ortak. Türkiye'yi kaybedemeyiz. Bundan dolayı Eurofighter'ların açıkçası Türkiye'ye verilmesinin önünde açmış oldu bu açıklamalarıyla birlikte. Hemen devamında bugün Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan özellikle Türkiye'nin bilineceği üzere hani yıllardır aslında rafta kalsa, aslında bizim de pek istemediğimiz ama sürekli böyle dillerde dolanan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği. Bu konu hakkında bugün Hakan Fidan demişti ki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını Almanya ve Fransa istemiyor demişti. Böyle bir ifade kullanmıştı. Valla Almanya'nın yeni hükümeti bir önceki hükümete göre Türkiye ile ilişkilerde açıklamalardan da anlamışsınızdır, birazcık daha ılımlı. Hazır şimdi Avrupa Birliği Türkiye dedim ya kıymetli dostlar, bugün karşıma çıktı. Avrupa Birliği vize muafiyeti, vize serbestisi bilineceği üzere sürekli tartışma konusu. Türk vatandaşları işte vizeden muaf bir şekilde Avrupa Birliği'ne gitsin, gelsin, gezsin, turist olarak sağ solu görsün. Bu konuda sürekli tartışmalar yaşanmaktaydı. Bugün karşıma çıkan haberlerde Avrupa Birliği'nin Türkiye Büyükelçisi Türkiye'ye 6 tane şart sunmuşlar. Ne için? Türk vatandaşları istediği gibi Avrupa Birliği ülkelerine girip çıksın, vizesiz seyahat edebilsin diye 6 tane şartları varmış. Görmüş olacağınız üzere Avrupa Birliği'nin Türkiye'den vize muafiyeti için şartları bu şekilde. Bir, işte terörle mücadele yasasının Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi. Yani kısacası elinizdeki terör örgütü üyelerini yani serbest bırakın anlamına falan gelmekte. Devamında işte kişisel verilerin korunma mevzuatının Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi. 3'te işte Avrupa Birliği ülkeleriyle adli yardımlaşma anlaşması yapılması, işte Europol, Avrupa Konseyi falan filan diye bu şekilde ilerlemekteydi. Şartları gördünüz. Avrupa Birliği 6 tane maddeyi Türkiye yerine getirirse bize vize muafiyeti verecekmiş. Ne diyorsunuz? Bu şartlar yerine getirilir mi? Veyahut da getirilmeli mi? Bu konuda görüşlerinizi lütfen yorum kısmına belirtin. Şartlardan zaten hani bir tanesi var. Her şeyi geçtik diyelim. Hadi kabul etmezler de. 3. şart mesela neydi? Avrupa ülkeleriyle adli yardımlaşma anlaşması yapılması. Şimdi baktığınız zaman ne var lan bunda, işte adli yardımlaşma anlaşması yapılabilir falan filan deriz ama ne diyor ilk başta? Avrupa Birliği ülkeleriyle. Avrupa Birliği ülkeleri. Kim onlar? Ben geçen hafta neredeydim? Kıbrıs'taydım değil mi? Bir de bir Kıbrıs'ın güney kesimi var. Orası Avrupa Birliği üyesi 2008 yılından beri, haberiniz var değil mi? Yani ne anlama geliyor? Türkiye her şeyi yapsa bile Avrupa Birliği üyesi devletler de Güney Kıbrıs Rum kesimini tanımayacağı için Avrupa Birliği kapıları kısacası bizlere zaten kapanmış oluyor. Yani bundan dolayı benim kişisel görüşlerim bu şekilde. Bunlar 6 tane değil, 3 tane, 1 tane madde dahi indirseler Türkiye Güney Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne üye olarak kabul etmeyeceği için, devlet olarak tanımayacağı için aslında birazcık da içi boş tartışmalardı diyorum ve ülkemizin içerisine döndüğümüzde aslında perde arkasında çok çetin, çok gerçekten de zor mücadelelerin verildiğini görüyoruz. Şimdi ilk olarak karşımıza bir Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bugün yapmış olduğu operasyon gelecek. Milli İstihbarat Teşkilatı sahte baz istasyonu kuraraktan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların kişisel bilgileri, kredi kartı bilgileri, yani kısacası istihbarat amacıyla bu bilgileri toplayan bir şebekeyi bugün çökertti. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Milli İstihbarat Teşkilatı sahte baz istasyonu kurup GSM firmalarının adını kullanarak vatandaşların kişisel ve finansal verilerini hedef alan yabancı uyruklu suç çetesi üyelerini yakaladı.
Yapılan çalışmalar sonucunda Çin manşeli olduğu belirtilen cihazlar aracılığıyla sahte baz istasyonu kurulduğu tespit edildi. Cep telefonlarının bu sahte istasyonlara bağlanması sağlanarak kullanıcılara GSM operatörü gibi hareket ederek ödeme talep eden sahte mesajlar gönderildiği belirlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakalamış olduğu çete üyelerinin getirdikleri cihazla iletişim verileri ve kullanıcı bilgilerini toplayarak Çin merkezli bir sunucuya aktardığı tespit edildi. Dünya zaten yangın yeri. Milli İstihbarat Teşkilatımız dışarıdaki hainlerle, alçaklarla mı uğraşsın? Ülkemizin içerisinde de ne gibi Ali Cengiz oyunlara dönüyor. Görüyorsunuz değil mi kıymetli dost? Bu basit bir çetecilik, işte kredi kartını soyalım, işte CC hırsızlığı falan değil bu mevzu. Tamamıyla istihbarat operasyonu aslında. Yani düşünseniz o sahte baz istasyonunun yakınından Allah bilir hangi resmi yetkililer geçecekti o telefonlarda kritik bilgiler. Yani bundan dolayı kıymetli dostlar, Milli İstihbarat Teşkilatımız hem yurdun dışarısında hem de yurdun içerisinde çok çetin bir mücadele veriyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun diyorum ve devamında şimdi tabii Milli İstihbarat Teşkilatı şunu yaptı, Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyon gerçekleştirdi diyoruz ya. Her şeyin de bedeli var. Dün gece saatlerinde Hakan Fidan 24 TV'ye katılmıştı. 24 TV'de Hakan Fidan bir itirafta bulundu. Bundan yaklaşık 4-5 yıl önce beni zehirlediler dedi. Benim kanımda civa, ağır metaller bulundu dedi. Yani bu olayı yeni açıkladı. Yani kıymetli dostlar, bu memleket için gece gündüz çalışıp çok ağır bedel ödeyen kişiler var. O kişilerin başında da dün Hakan Fidan'ın olduğunu bizzat kendi ağzından öğrenmiş olduk. Rabbim ülkemize karşı kötü niyet besleyen hiç kimseye fırsat vermesin. Tüm güvenlik personellerimizin de Allah böylesine dünyadaki zor bir dönemde yardımcısı olsun diyorum ve hemen devamında kıymetli dostlar, şimdi Pakistan-Hindistan gerilimine uzanacağız fakat onun öncesinde dün bayağı bir gündem oldu. Ben de zaten kısa videosunu yaptım. Hintli albay dün ne diyordu? İşte Türkiye'nin Asis Guard firmasının üretmiş olduğu Songar tipi insan hava araçları Pakistan tarafından kullanıldı. İlk belirlemelerimiz bunu gösteriyor diye bir ifade kullanmıştı. Şimdi kıymetli dostlar, hani diyebilirsiniz Kaan ne yani Türk insan hava araçları Hindistan'da aktif bir şekilde kullanılıyor mu gerçekten diye. Vallahi sizlere şunu diyeyim, kullanmak ne kelime. Yani daha da ötesine geçmiş. Hint albay demişti yani dün Türk SİHA'ları bize saldırı düzenliyor diye. Bugün sosyal medyada karşıma ne çıksa beğenirsiniz. Hint askerlere ait bir telegram konuşma kaydı. Konuşma kaydında tepemizde yine Türk insan hava araçları uçuyor. Siren sesini duyunca hemen yerin altına, sığınaklara gidin yazmaktaydı. Görüntüler bir karşımıza gelsin. Evet kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere Hindistan askeri telegram kanallarında büyük bir panik hakim. Grubun ismi de Otavitlaw. Yani ne anlama geliyor? Tüm kontrol hattı, uluslararası sınır bölgesi. Yani tam böyle Pakistan sınırında bulunan askerlerin kullanmış olduğu telegram kanalıydı. İddialara göre görmüş olacağınız işte her yerde Türk SİHA'ları, her yerde Türk SİHA'ları diye mesajı sürekli tekrar etmişler. Devamında işte Türkiye'ye bazı hakaretlerde bulunuyorlar. Son olarak da komutan demiş ki arkadaşlar eğer herhangi bir siren sesi duyarsanız saklanın, bu bir şaka değil diye bu şekilde konuşmalar bitirilmişti. Valla dediğim gibi bu görüntüler sosyal medyada bayağı bir gündem oldu. Yani hiç yalandır falan diyemeyeceğim. Çünkü niye? Biz zaten 2. Karabağ Harekatı'nda bizzat benzerlerini yaşamıştık. Hatırlarsınız değil mi? Yani Ermeni askerler BBC'ye bile canlı yayında itiraf etmişti. Yani bir vız diye bir şey duyuyoruz, daha sonrası yok diye itiraflarda bulunmuştu. Ayrıca durun, daha bitmedi. Şimdi Pakistan, Hindistan gerilim ne kadar artarsa artsın Türkiye'nin can kardeşi Pakistan'a vermiş olduğu destek de giderek artıyor. Yine iddialara göre dün İslamabad'dan kalkan bir kargo uçağı nereye inmiş olabilir? Türkiye sınırları içerisinde. Nereye indi biliyor musunuz? Tekirdağ'a indi. Tekirdağ'da neresi? Keşan. Keşan'da ne var? Baykar'ın üretim üssü. Kıymetli dostlar, kısacası Pakistan Hava Kuvvetleri Baykar'dan alacağı şeyleri aldı. Daha sonrasında Hintli askerler üzerinde Baykar'ın son teknoloji ürünlerini test etmek amacıyla hemen bir çırpıda ülkelerine geri götürdüler. Helali hoş olsun kardeşlerimize. Bir de aklıma gelmişken şunu diyeyim. Hani dedim ya Pakistanlı kargo uçağının Türkiye'ye, Keşan'a indi söylenmekte diye. Kıymetli dostlar, tabii Hintli kullanıcılar da sosyal medyada bu durumları an be an takip ediyorlar. Daha öncesinde buna yaklaşık 2-3 gün önce Hintliler kendi aralarında Azerbaycan'a boykot başlatın. Azerbaycan'a ne gidip gezip görün ne de Hintlerin 5 kuruş parası Azerbaycan'da harcanmasın diye kampanyalar yapmaktalardı. Son olarak da özellikle de Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın Keşan'a inmesinden sonra Hintliler sosyal medyada işte görüyorsunuz değil mi, Türkiye'nin teknoloji devi Baykar'dan Pakistanlılar
bizim askerlerimiz de kullanmak için silahlar alıyor. Bundan dolayı Türkiye'yi boykot edelim diye de kendi aralarında kampanya başlatmışlar. Hatta tam ben bu videoyu çektiğim dakikalarda Hintli bir tane seyahat uygulaması varmış. Aynı bizdeki böyle Obilet gibi bir şey. Kıymetli dostlar, bu Ixigo uygulaması Türkiye, Azerbaycan ve Çin'e uçuşlar için bilet satışlarını durdurmuş. Sebep de işte neymiş? Hindistan ile dayanışma içerisinde olduklarından dolayı uygulama böyle bir karar almış ve ayrıca Hintli turistlere hiçbir şekilde Türkiye'de, Azerbaycan'da, Çin'de tatil yapmamaları gerektiğini söylemektelermiş. Bu ne anlama geliyor? Sahada öyle bir darbe aldılar ki bu şekilde sivil ekonomik zayiatlarla güya Pakistan'a destek veren ülkeleri yıldıracaklarını zannediyorlar. Yani tehdit ettikleri de bir şey olsa. Hani şimdi Azerbaycan'a dönüp bakıyorum. Azerbaycan'ın ekonomisini sen turistlerle yıkmayı düşünüyor musun yani? Adam buna güler yani gerçekten. Yani Azerbaycan'da yere kassanız petrol çıkıyor. Orayı geçtim. Devamında da Türkiye. Türkiye turist anlamında ben size diyeyim, Türkiye'yi tehdit edebilecek yani birkaç tane ülke vardır. Onlardan bir tanesi işte mesela Rusya'dır. Bu çünkü sürekli bir gündem olur ama Hintliler, yani sevinebiliriz ki bu duruma, zaten Türkiye'ye tatile gelen öyle en sıkı fıkı milletlerden bir tanesi de değil. Hintlilerin zaten ülkemize göstermiş olduğu ilgi yani o kadar da yüksek bir ilgi değil. Yani bundan dolayı Hintlilerin bize karşı bir ambargo uygulaması pek de bizi bağlamaz. Öteki taraftan da Çin'e gitmeyin diyorlarmış. Akıl alır gibi değil dedim ya. Bunların tek bir açıklaması var. Sahada öylesine büyük bir hezimet yaşadı ki Hint ordusu, yani ben Pakistan Hava Kuvvetleri'nin aramızda kalsın güçlü olduğunu biliyordum da bu kadar da beklemiyordum. Yani niye? Hintliler dediğimizde ne gelir aklımıza? İşte yazılımda bir numaralar, kafaları deli fişek, zehir gibi çalışır falan. Vallahi sahadaki gerçekler öyle değilmiş. Ve ayrıca Çin'in savunma sanayi ürünleri olsun, hava füzeleri olsun, radarları olsun ne kadar gelişmiş olduğunu tüm dünya belki de Pakistan-Hindistan savaşıyla birlikte ilk defa gördü. Zaten bu olaylardan sonra Rafael'in mesela işte Mirage'in hisseleri düşüşe geçti Fransızların. Çinlilerin savunma sanayi firmaları yükselişe geçti. Hatta Gökhan abiye demişti takipçilerden, Trump büyük ihtimalle o 5 tane Hint savaş uçağının düşürüldüğü gece gözüne uyku girmemiştir diye. Çünkü dediğim gibi hani Çin'i bu vakte kadar ne bilirdik? Ya bunlar bir şey yapar 2 gün sonra kırılır dökülür. Hep böyle bilirdik değil mi? Ama öyle değilmiş. Çinliler bir şey yapmışlar. Ama Türkiye'nin de perde arkasında yine elektronik harp anlamında destek verdiği, ben demiyorum, Pakistanlılar bile sürekli zaten kardeş Türkler bize şöyle destek veriyor diye yazıp çizmekte. Ama ve lakin olayların özeti, yani güzel iş çıktı. Allah'ın izniyle Pakistan'da şu an psikolojik üstünlük. Bugün S-400 vurduklarını duyurdu Pakistan ordusu. Allah izin verirse bundan sonraki süreçte Hintliler en son artık baraj kapaklarını iyice açacaklar. Dün 2 tane kapağı açmışlar. Yeter tamam biz alacağımız cevabı aldık diyecekler. Bir 100 yıl daha Hindistan-Pakistan gerilimi tarihin tozlu raflarına kalkmış olacak. Daha sonrasındaki 100 yılda zaten karşılaşırlarsa Türkiye bir başka cevap verir. Orası da ayrı mevzu diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ayrıca kısa bir hatırlatma, YouTube'a yeni özellik gelmiş. Videolara hype etme diye, hemen yorumlar kısmını sağa kaydırınca hype et özelliği çıkıyor. O hype et tuşuna da basarsanız videomuzun daha fazla kişiye ulaşması için bizlere destek vermiş olursunuz diyorum ve her şey istediğiniz gibi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.